Çilekler raflarda yerini aldı. Zamanı geçmeden kahvaltının favorisi, en çok tüketilen mis kokulu çilek reçeli yapma zamanı geldi. Ben de sizin için en güzel, en ideal çilekleri aldım ve bugün tüm püf noktalarıyla mis kokulu, kıpkırmızı bir çilek reçeli yapacağım. Bir gece bekletip suyunu salması önemli olduğundan akşamdan hazırlığını yapacağım. Tarife geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Aramıza yeni katılanlar ve hala abone olmamış olanlar varsa sizlerle birlikte 1 milyona adım adım yürümek istiyoruz. O yüzden şuradaki abone ol butonuna basmanız bizim için çok değerli. Şimdiden teşekkür ediyoruz ve tarife geçiyoruz. İlk yapmamız gereken işlem çilekleri saplarından ayırmak. Bu sırada yapraklar, çürük çilekler de ayıklanmış olacak. Çürükleri ve ezilmişleri koymak istemiyorum. Çünkü göze hitap etmesi önemli. Çürük çilekler yapısını, kıvamını bozabilir. O yüzden taptaze diri çilekleri kullanmak en önemli püf noktalarından biri. Çileklerin hepsinin saplarını ayırdım. Şimdi çilekleri yıkıyorum. Ardından kurutacağım. Islak kalmasını istemiyorum. Kuru bir şekilde şekere yatıracağım. Altına kuru bir bez koyarak çilekleri tezgaha serdim. Şimdi bekliyorum. Çilekler bir güzel yıkandı, kurudu. Şimdi şeker ve çileği tencerede buluşturuyoruz. Öncelikle bir miktar çileği tencerenin tabanına bir güzel yayıyorum. Çileklerin ezilmemesi için tencerenin geniş olması ve büyük olması önemli. Ne kadar fazla çilek yapıyorsanız o kadar da büyük bir tencere kullanmanızı öneriyorum. Şimdi bir sırayı dizdik. Üzerine toz şekerden serpiştireceğim. Şeker miktarı çok önemli. Ben 2 kilo çilekten hazırlayacağım. 1'e 1 oranında koymamız gerekiyor. Yani 2 kilo çileğe 2 kilo toz şeker konuluyor. Ama az şekerli sevenler bir miktar azaltabilir. Ben de az şekerli reçel sevenlerdenim. O yüzden 2 kilo çileğe yaklaşık 7,5-8 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Bardağımı da göstermek istiyorum. Klasik su bardağı 200 mililitre. Bu arada az tatlı meyvelerde bu oranı 1,5'a çıkarabilirsiniz. Yani 1 kilo az şekerli meyveye 1,5 katı kadar toz şeker ekleyebilirsiniz. Şöyle bir sallıyorum. Çileklerin her yere gelmesini sağladım. Şimdi çilek ve şekeri bitirene dek aynı işlemi uygulayacağım. Şimdi bunu bir gece boyunca kapağı kapalı şekilde bekleteceğim. Suyunu salmış olacak ve böylelikle ekstra su koymadan kendi suyuyla pişirdiğimiz mis gibi bir çilek reçelimiz olacak. Çilekler şekerle beraber bir gece boyunca bir güzel beklediler. Bütün suyunu salmış, nefis gözüküyor, parlak parlak gözüküyor. Şimdi çilek reçelini kaynatmak için ocağa geçelim. Ocağımın altını yakıyorum, orta ateşe getiriyorum. Kaynayana dek pişireceğiz ve daha sonra da altını kısıp yaklaşık bir 30-35 dakika daha pişirmeye devam edeceğiz. Zaten kıvam testi yapacağız. O sırada pişip pişmemesini, uzunluğunu ona göre ayarlamış olacağız. Kaynama noktasına geldiği zaman içerisine tereyağı ekleyeceğim. Bu hem parlak görünmesini hem de üzerindeki o köpüğün fazla oluşmasını engelleyecek. Arada köpük olursa da alacağız ama kesinlikle metal kaşık sokmayın. O zaman kimyasal bir tepkime oluşacak ve tutmama ihtimali var. Tahta kaşık en güzeli ama sizde bulunmuyorsa başka yöntemlerimiz de var. Tencereyi şöyle yuvarlak hareketlerle karıştırarak şekerin erimesini sağlayabilirsiniz. Ya da metal olmayan herhangi bir kaşıkla ufak ufak karıştırabilirsiniz. Şimdi kenarlarda toz şekerler hala erimemiş durumda. Onları hafif hafif suya yediriyorum ve çilekleri ezmeden çok küçük küçük hareketlerle karıştıracağım. Dibinin tutmaması için yapıyoruz bunu. Daha sonra kendi kendine kaynamaya bırakacağım ama ilk aşamada toz şekerlerin erimesini sağlamamız gerekiyor.
Ben şimdi bunu kendi haline bırakıyorum. Birazdan gelip bakacağız. Çilek reçeli kaynama noktasına gelmeye başladı. Üzerinde ufak ufak köpürmeler oluşmuş. Tereyağını ekliyorum. 1 tatlı kaşığı kadar. Şimdi yine çilekleri çok fazla ezmeden içerisine yediriyorum. Reçel kaynamaya başladı. Ocağa koyduğumdan beri yaklaşık 20 dakika oldu. Şimdi altını kısacağım. Yaklaşık 25-30 dakika daha kısık ateşte pişmeye bırakacağım. Daha sonra kıvam testi yapacağız. Evin her yeri buram buram mis gibi çilek kokuyor. Yaklaşık 30 dakika oldu. Şimdi ocağın altını kapatacağım ama kapatmadan önce hem uzun ömürlü olması için hem de çok fazla şekerlenmemesi için yaklaşık 1 çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Limon tuzu yerine 1 adet limonun suyunu da ekleyebilirsiniz. Böyle sıcakken kıvamı sanki çok suluymuş gibi geliyor. Fakat o bir yanılsama. Daha fazla pişirirseniz o mis gibi çilek kokusu yerine yanık kokusu alabilirsiniz. Yaklaşık bir 5 dakika daha kısık ateşte pişireceğim. Daha sonra altını kapatacağım ve kıvamını göstereceğim size. Ocağımın altını kapattım. Bir tane de boş tabak aldım. Şimdi üzerine kaşıkla şöyle çok az damlatıyorum. Hala sıvı gibi gözüküyor. Bu sizi endişelendirmesin. Biraz oda sıcaklığına gelmesini bekleyeceğiz. Artık oda sıcaklığına gelmiştir. Şimdi ortasından önce şöyle akıtayım, göstereyim size. Ağır ağır akıyorsa bu bizim için güzel haber. Şimdi ortasına şöyle çizik atıyorum. Hemen birleşmiyorsa, arasındaki o boşluk hala duruyorsa tam kıvamında olmuş demektir. Şimdi çilek reçeli sıcakken temiz kavanozlara hemen koymamız gerekiyor. İrili ufaklı reçel kavanozlarını koydum. Hepsi tamamen steril edildi. Kapakları da yeni. Şimdi içerisine bol taneli çilek reçelimizden ekliyoruz. Dolu dolu 5 kavanozum var. Bir seneye yetecek kadar, hatta ailemle paylaşacak kadar çilek reçelim oldu şu anda. Temiz kapakları ve yeni olmasına dikkat edelim. Yeni kapakları üzerlerine kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Böylece reçel vakumlanmış olacak ve uzun ömürlü olacak. Yaklaşık 6-8 ay kadar dayanacağını söyleyebilirim. O muhteşem kıvamlı çilek reçelini yapmak gerçekten kolay ama ona birazcık ilgi göstermemiz gerekiyor. O zaman kıvamı için yarın görüşürüz. Çilek reçelleri artık tam kıvamına geldi. Ben şimdi ekmek kızartıyorum. Üzerine süreriz. Hem tadına bakarız hem de kıvamına. İçlerinden en sevdiğim kavanozu açacağım. Kaseye boşaltıp kıvamını görelim. Gerçekten çok güzel. Bütün kalmış çilekler. Çok beğendim. Kokusu çok güzel gerçekten. Kıvamı da ertesi gün gerçekten çok daha fark ediyor. Bakalım tadı nasıl olmuş. Tadıyla, kokusuyla, rengiyle gerçekten tam kıvamında bir çilek reçeli olmuş. Ben o çileklerin tane tane olmasını ve suyunun hafif akışkan olmasını çok seviyorum. Siz eğer koyu kıvamlı bir reçel yapmak istiyorsanız o zaman kaynatma süresini 10 ila 15 dakika arttırabilirsiniz. Ama bu sırada dikkat edin, yanmasın çilekler. O zaman bütün yanık kokusu o reçelin içine sinecektir. Umarım sizler de çilek reçeli tarifimizi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere.